Kripto Para Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir yatırım tavsiyesi vermeden kripto paraları bugün tekrar sizler için değerlendireceğim. Bitcoin'de sizlere söylemiş olduğum bazı detaylar vardı. Özellikle de büyük foto açısından. Onları tekrar hemen göstermek istiyorum. Çünkü bu bölgelere geldik. Birincisi özellikle de aylık bazda kullandığım indikatör açısından bu alanların test edilebilme ihtimalinden söz etmiştim sizlere. Burası önemliydi. Altına doğru sarkmalar gelebilir. Evet, burada önemli olan kapanış ama bunun için daha çok zamanımız var. Bu birincisi ve bu bölgeyi test ettik. Görmüş olduğunuz gibi Chimoku bulutunun altındaki bölgemiz arkadaşlar aylık bazda bizim için önemli olan bölgeyle aynı yerde. Bu da bizim için ikinci detay. Şimdi haftalık baza gelmek istiyorum. Haftalık bazda da daha önce kullanmış olduğumuz bir kanal vardı ve bu kanalın test edildiğinden bahsettik. Bunun dışında haftalık bazda iki tane çok önemli detay var. Birincisi 36.300 bölgesi. Bu bölge haftalık bazda kırılırsa retest için geri çekilmeler yaşanabilir ama retestten önce 29.797 bölgesi denenebilir. Şu an için bunu bilmiyoruz. Bunu kapanış sonrası göreceğiz ve çok önemli bir detay. Bunu özellikle sizlere göstermek istedim. Görmüş olduğunuz gibi yükselen bir trendimiz var arkadaşlar. Bu trend daha önce bu görmüş olduğumuz alanlarda test edilmişti. Aynı zamanda bu bölgede de bir kanal söz konusu. Ve bu bölge şu an için görmüş olduğunuz gibi kırılmaya çalışıyor. Eğer bölge altında bir kapanış gelirse bu bizler için daha tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Ondan sonra bizlerin takip etmesi gereken bölge daha önce de defalarca takip etmiş olduğumuz, şu görmüş olduğumuz alan arkadaşlar. Burası şu an için alıcıların yoğun beklediği bir bölge. Ve bu bölgelerde özellikle de alış emirlerimin olduğunu defalarca size dile getirmiştim. Şimdi tekrardan dile getiriyorum özellikle BTC açısından. Şimdi Bitcoin'de burada takip edilmesi gereken iki önemli detaydan sizlere bahsederken bu saatten sonra neler yapılabilir? Haftalık kapanışın beklenilmesi önemli. Çünkü haftalık kapanışta daha önceki kırılmalardan sonra kapanış sonrası aşağı yönlü tekrardan iğneleme hareketleri yaşanmıştır. Bakın bu bölgelerden sonra ve tekrardan yukarı yönlü bir toparlanma olma olasılığı da söz konusu olabilir ama burada farklı detaylar da var. Özellikle de S&P 500 haftalık bazda çok tehlikeli bir alanda kapattı. Dow Jones yine çok tehlikeli bir alanda kapattı. Bunları daha önce de sizlere dile getirmiştim. Yani burada Dow Jones biraz daha arafta kalmış diyebiliriz ama S&P 500 hem kullandığım indikatörü destek açtığı bölgeyi hem Fibonacci sayısı olarak çok önemli bir bölgeyi yani burada 4139 bölgesini kırdı arkadaşlar. Burası gerçekten çok önemli bir alandı. Ve şu an için bulutun altında fiyatlanıyor. Zaten Nasdaq borsasında da belli oranlarda şu formasyonu defalarca size dile getirmiştim. Burada tepki alanlarına doğru geldi ama buralardan bir tepki gelecek mi bunu bilmiyoruz. Bunun dışında Tether dominansı Bitcoin açısından çok önemli. Tarihi zirvelerini zorluyor. Gerçekten burada bir Çanakkale formasyonuyla ilgili mailler alıyorum ama yani tepe bölgesinde Çanakkale formasyonları ne kadar çalışılır bu tartışılır. Ama burada tabii ki dikkat etmemiz gereken önemli unsurlardan birisi buradaki düşüş trendinin kırılıp kırılmayacağı. Eğer kırılır da fake bir kırılım olarak kalmazsa akabinde çöküş gelir. Yani eğer bu bölgelerden sonra USDT dominans çok yukarılara gidecekse ve 5.53 yüzdelik dilimini geçecekse bu altcoin'ler için de Bitcoin için de bir çöküş göstergesi olur arkadaşlar. Şu an için burada önemli olan temkinli ilerlemek. Bu çok önemli bir detay. Ve kademeli bir şekilde takip etmek. İşte buralar dip mi değil mi? Dip arayışına her zaman bakın Bitcoin daha bu bölgelere gelmeden önce söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Bu piyasada dip arayışından uzak durun. Bu piyasada dibin dibi vardır arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Evet şu an için altcoin'ler açısından baktığımız zaman fiyatlamalar açısından düşündüğümüz zaman gerçekten evet çok büyük geri çekilmeler söz konusu. Eğer bu tarz şeylerden faydalanmak istiyorsanız kademeli alımı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yani örneğin şimdi bir alım gerçekleştirdiğinizi düşünün. Özellikle bir coin takip edecekseniz ve o coin için ayırdığınız sermaye neyse arkadaşlar bunu minimum 3'e bölmeniz gerekiyor. Ve örneğin şimdi aldığımızı düşünelim. Şimdi aldıktan sonra her %1 ile 10 dilimlik arası geri çekilmelerde tekrardan kademeli bir şekilde alım gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki burada tercih tamamen size ait. Çünkü sermaye sizin. Burada BTC açısından söylemiş olduğum alanlar önemlidir. Haftalık bazda Tether dominansı açısından da tehlikeli olan durumları sizlere dile getirmeye çalıştım. Borsalarda hala tehlikeli durumlar söz konusu ve buralarda dikkat etmemiz gerekiyor. Bu hafta için nasıl bir gelişme olur? Bunları birlikte sizlerle takip edeceğiz ama BTC'de söylemiş olduğum alanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Burada daha kısa zaman aralıklarına geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın 4 saatlikte özellikle de bu bölge kırıldıktan sonra retestten sonra şu an için bir dönüş emaresi söz konusu değil. 2 saatlikte yok, 1 saatlikte yok, 30 dakikalıkta hala bir dönüş emaresi yok. Ama kullandığım indikatör
33.704 bölgesinde şu an için bir destek açmış. Bu bölge çalışırsa bölge altına belki 33.000'lere kadar iğneleme, akabinde bölge üzerinde kalmayı başarabilirse 15 ve 30 dakikalıklarda tekrardan yukarı yönlü hamle gerçekleştirebilir. Şu an için 30 dakikalıkta da tam bu bölgede 33.700 bölgesinde bir destek açılmış durumda. Bu destekler şu açıdan önemli. Destek kırılırsa düşüş hızlanır. Eğer destek gerçekten bir destek görevi görecekse de bundan sonra da en azından bir toparlanma emaresi görebilme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Çünkü burada görmüş olduğunuz gibi bir yatay seyir vardı ve bu alan kırıldıktan sonra işlemler aşağı yönlü daha sert bir şekilde devam ediyor. Bu gece gerçekten çok zorlu geçecek diye düşünüyorum ve BTC'de sizlere söylemiş olduğum alanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle kapanış açısından eğer Bitcoin ilk etapta 33.000 bölgesine kadar gelir, bu bölgeyi kırmazsa buradan tekrardan yukarı yönlü en azından 35.000'lere kadar bir toparlanma şansına sahip olabilir. Ama eğer 33.000 bölgesinde kırarsa bu bizleri 29.000 bölgelerine kadar götürebilir. Bu geceki kapanıştan sonra özellikle de iğnelemelere dikkat etmek gerekiyor. Bunun için de sizleri net bir şekilde uyarıyorum burada. Tabii ki şu an için genel manada piyasaya baktığımız zaman bir baskılanma söz konusu ama pazartesiden sonra özellikle de ABD piyasaları açıldıktan sonra her şeyin biraz daha netleşme imkanı var. Çünkü haber akışlı ve beklenti akışlı bir geri çekilme söz konusu. Bu açıdan yapacağınız bütün işlemlere çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sizleri çok seviyor, saygılar sunuyorum arkadaşlar.